Yıldız Taşı'na hoş geldiniz. Dünyanın en çok izlenen filmleri ya fantastiktir ya da bilim kurgu. Öyle sanıyorum ki bunun nedeni insanın kendi gözlerinin gördüğünün ötesine duyduğu içten ilgi. Günümüzde bu ilgi romanlara ve filmlere yansıyorken geçmişte de günümüze kadar efsane olarak ulaşmayı başaran hikayelere konu olmuş. Tabii bunların ne kadarı tamamen uydurma, ne kadarı gerçek bir yaşanmışlığa dayandırılmış, bunu tam olarak söylemek mümkün değil. Ancak yaşanmış ya da değil, günümüze ulaşan bu efsanelerden birkaçını bir video serisi şeklinde anlatmak istiyorum. Zira Yunan mitolojisi dendiğinde pek çoğumuzun aklına pek çok şey gelir. Ancak Türk mitolojisi ya da efsaneleri dendiğinde çok az kişinin aklına çok az şey gelir. Ben de merak edip araştırdığım bu geniş alanda karşılaştığım efsanevi yaratıkların bazılarını size de anlatmak istedim. Mesela insanları gıdıklayarak öldüren Arçura gibi. Evet, gıdıklayarak. Arçura ismi çok aşina olduğumuz ya da sık duyduğumuz bir isim değil. Ama ne yaptığını ve insanları nasıl kandırdığını duyunca, ben de buna benzer bir şey duymuştum deme ihtimaliniz yüksek. Çünkü aslında Türk mitolojisindeki yaratıkların pek çoğunun özelliklerini halk arasında anlatmaya devam etmişiz. Ama yaratığın adını anmayı unutmuşuz. Ya da belki de adını söylersen gelir hastalığımız nedeniyle isimleri zamanla unutmuşuz. Arçura ya da bilinen diğer adlarıyla Arçuri, Arçuray. Daha çok Çuvaş Türkleri tarafından anlatılan bir orman cini. Tabii aradan geçen binlerce yılda değişen anlatımlar olsa da bunların arasında en geniş kabul göreni Arçura'nın şeytani bir yaratık olduğudur. Karanlık görünümlüdür. O karanlık görünümünün içinde parlayan kızıl gözleri vardır. Tüm bedeni kıllarla kaplıdır ve saçları yerleri süpürecek kadar uzundur. Yaşadığı ormanda gürültü yapanlardan hiç hoşlanmayan Arçura'nın tam 4 gözü vardır. İkisi önde, ikisi arkada. Yani gözlerinden kaçmanız pek mümkün değildir. Aynı zamanda 3 kolu ve 3 bacağı vardır. Birisi önde, ikisi arkada. Hem erkek hem de kadın olarak tasvir edilmişlerdir. Geceleri at üzerinde dolaştığı ve özellikle de karanlıkta su kenarında saçını tarayan kadınlara göründüğü rivayet edilir. Şekil de değiştirebilir. Siz gözünüzü açıp kapatıncaya kadar o bir aksakallı ihtiyara, bir yayın balığına ya da keçiye dönüşebilir. Ormanı sahiplenen Arçura, rahatsız edilmekten hiç hoşlanmaz. Ormanda gürültü yapan ya da avlanan insanları unutmaz. Onları alkış sesleri ve kahkahalar gibi neşeli seslerle kendisine çeker. O sese aldanıp tuzağına düşenleri de yakalayıverir. Bir insanı yakaladığında ne yaptığına dair de farklı anlatılar var. Bunlardan birisi yakaladığı insanları gıdıklaya gıdıklaya öldürdüğü. Kulağa komik gelse de çok gıdıklandığında nefes alamayan bir insan olarak bu öldürme yöntemini hem komik hem de korkunç buldum. İkincisi bu tür hikayelerin olmazsa olmazı. Yakaladıklarını yemesi. Ama sanırım bu en az kabul göreni. Asıl anlatılanı ise şu. Arçura çıkarttığı neşeli sesler ile insanları kendisine çektikten sonra onlara fiziksel veya ruhsal olarak ciddi zararlar verirmiş. Mesela onları delirtir ya da tüm dişlerini döküp bırakırmış. Ben Arçura'nın hikayesini yeni okudum ve bu ismi de yeni duydum. Ancak çocukluğumdan beri fantastik hikayelere ilgi duyan birisi olarak Anadolu'da çok yakın tarihlerde anlatılan hikayelerde dahi kendisinin düğün dernekle ormana ya da dağlara çağrıldığını söyleyen insanlar görmüş, okumuşumdur. Üzerinden yıllar geçse de unutmadığım bir video hatırlarım. Kocaman bir ağacı göstererek o ağacın altında düğün yapan cinler gördüğünü ve onların kendisini çağırdığını söyleyen bir adam vardı. Şimdi o videoyu arasam bulabilir miyim emin değilim. Ama ne ağacın görüntüsünü ne o hikayeyi hiç unutmadım. Yıllar geçse de içimize işleyen hikayeler değişmiyor. Bence bu hikayeleri öldürmek değil yaşatmak gerek. Günümüzde çok ünlü olan Yüzüklerin Efendisi gibi filmlere ve kitaplara baktığınızda geçmiş efsanelerin izlerini yoğun olarak görürüz. Bizim neden Türk mitolojisini hiç değerlendirmediğimiz ise aklımdaki bir soru işareti. Hoş, en bilinen fantastik karakterlerimizden biri olan Şahmeran'ın yakında bir Netflix dizisi olacağını duydum. Okuduğum konu bana çok ümit vermese de yine de birilerinin yüzünü bu yana dönmüş olması güzel. Sonraki videolarda Şahmeran'ı konuşuruz. Bugün gıdıklayarak öldüren orman cini Arçura'dan bahsettik. Bana biraz komik, çokça ilgi çekici geldi.
Umarım siz de videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki Türk mitolojisi videosunda görüşmek üzere.